Sanki elinde şurada çocuk tutuyormuş gibi. Burası arkadaşlar sinema. Anın tadını çıkara çıkara. Bu nasıl manzara? Çantalı öğrenci figürü. Mükemmel ya. Arkadaşlar bugün çok acayip bir yere geldik. Çok acayip bir yere geldik. Buraya Belogradçik deniliyor. Belogradçik şehrinde, kasabasındayız bugün. Bulgaristan'ın en kuzeybatısındayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şehrimiz bu ve asıl göstermek istediğim şey size bu. Bunlar. Bu kayaları yakından göreceğiz. Tepelerine çıkacağız birazdan. Aşağılarından yürüyeceğiz ve bu kayaların bazılarının hikayeleri var. Bunları anlatacağım size. Sonrasında Belogradçik Forest diye bir yer var. En tepede. Oraya çıkacağız. Orası dünya üzerinde en güzel 50 doğal güzelliklerden biri olarak gösteriliyor. Oraları göreceğiz. İlk önce bu tarafa çıkacağız. İlerideki kayaların üstüne çıkacağız. O kayaların hepsinin bir anlamı var. Bu şehrin bir hikayesi var. Çok heyecanlıyım. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Bilgilendirme metni burada. İnanılmaz hikayeleri var. İnanılmaz şeyleri var. Bu alan arkadaşlar yaklaşık 30 kilometre civarından oluşuyor. Bu kayaların olduğu yer ve her tarafta inanılmaz. Bazı kayalar şu karşımda arkamda görmüş olduğunuz kayaların yüksekliklerini bazıları 200 metreyi buluyor. Şimdi gelin bu taraftan doğru bu şekilde tepelere çıkalım. Bakalım nasılmış. Oraya giderken de çok enteresan bir şey göreceğiz birazdan. Bu aradan geçtiğimiz zaman arkadaşlar bir kayanın üstüne çıkacağız. Ben dün akşam buranın yerlisiyle çıktım buraya. Yerli dediğim 11 yaşında bir çocuktu ve çok güzel şeyler anlattı bana. 11 yaşında çocuk bir İngilizce konuşuyor. Hayret edersiniz gerçekten. Olağanüstü. Ve burada hemen az ilerideki, hatta şu gördüğünüz yeşil şey okul arkadaşlar. Bana eşlik eden kardeşim orada okuyordu. Ben şimdi buraya doğru, kayalara doğru, araya doğru girerken size birkaç bilgi vereyim. Şöyle aslında ilk önce şunu söyleyeyim. Sofya vlogunu izlediyseniz orada farklı bir vizeden bahsetmiştim. Nasıl bir vizeden bahsettim? Eğer Türk vatandaşıysanız, Türk pasaportunuz varsa, ben çünkü geçtiğimiz 2 sene hem Amerika vizesinden hem İsveç'ten ret yedim. Sonrasında şöyle oldu. Tabii Türkiye'deki konsolosluklardan başvurmuştum. Burada oturma iznim var benim Balkan ülkelerinde. Dedim ki kardeşim ben burada yaşıyorum ama evime gitmek istiyorum. Türkiye'ye gitmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Uçakla her seferinde olmuyor. Bak burada kendi aracım da var. Ne yapmalıyız diye sordum. Onlar da bana dedi ki sana transit vize verelim. Ama tabii ki önceden de transit vize veriliyormuş. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği ülkesinde olması işleri çok değiştirdi. Transit vizeyi aldım. İlk seferde sadece 2 giriş çıkış hakkın var. Biri Türkiye'ye gitmek için, biri dönmek için. Ama daha sonrasında multi giriş çıkışlı verdiklerinde bütün Avrupa'ya o vizeyle seyahat edebileceğimi söylüyorlar. Eğer Balkanlarda yaşayan izleyicilerimiz varsa bunu biliyorlardır. Bilmeyenlere de ben söylemiş olayım. Buraya geldik arkadaşlar. Şu ilerideki kayaların üstüne çıkacağız ilk önce. Ama oraya gitmeden önce, bu yoldan gitmeden önce şurayı göstermek istiyorum size. Birazdan yukarıyı karşıdan da izleyeceğiz ve bazı kayaların hikayelerini anlatacağım size. Burada böyle bir aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Şu an şanssızlığımız havanın biraz yağışlı olması. Şöyle göstereyim size. Bu aşağıda görmüş olduğumuz alan arkadaşlar yukarıdaki kayadan daha güzel görünecek eğer çıkabilirsek. Şu an hani biraz yağmur çiseliyor, kaygan olabilir. Burası arkadaşlar sinema. Belogradçik'te yaşayan insanlar burada akşamları hep birlikte Bulgarca filmler izliyorlarmış. Sahne ağaçların arkasında, şu an görünmüyor. Oraya çıkabilirsek göreceğiz. Ama dediğim gibi hani yerler hafif hafif ıslak. Bu kayaların üstünde en üsttekilerin bile böyle yosunlar görebiliyoruz arkadaşlar. Bunların hikayesini de birazdan anlatacağım size. Şöyle baksanıza, devasa çok güzel bir ortam var. Merhaba kedi kardeş. Ağustos ayında gerçekten serinlemek için birebir. Yani bize böyle denk geldi. Dün akşam sıcaktı hava aslında.
Dün akşam o kayanın tepesine çıkarken terledim aslında. Ama şu an gerçekten hava çok güzel, çok serin ve sabahın erken saatlerindeyiz. Sabah 7'de uyandım, 8'de buraya geldim, kahvemi içtim. Şimdi hiking'e başladık. Buradan böyle bir yoldan geçerek kayaya ulaşacağız şimdi. Hadi bakalım, izliyoruz. Belogradçik. Belogradçik. Biraz ismi Belgrad'a benziyor arkadaşlar. Zaten burası Sırbistan'a inanılmaz yakın. Başta göstermişimdir muhtemelen, ekrana koymuşumdur. Burası Sırbistan sınırına çok yakın ve Bulgaristan'ın en kuzeybatısındayız. En kuzeybatısındayız. Belogradçik alanındayız. Böyle yollardan geçiyoruz. Bu kayaların üstünden geçeceğiz. Hani çok da bir ıslaklık yok gibi. Umarım en tepeye tırmanabiliriz. Yani hala biraz azar azar çiseliyor. Oo, buradan bir şey çıktı gitti. Umarım kayıp düşmeyiz. Burada düşsek ölümümüzü bulamazlar. Bulurlar gerçi. Atmosfer bu. Allah. Korkuttun beni lan. Beni mi takip edeceksin sen? Gel bakalım hadi. Gel. Tek başıma hiking yapmamış olurum, gel. Bayağı da sevimli bir şey. Gel. Pis, pis, pis. Gel bak, şimdi seninle şuraya çıkacağız, tamam mı? Bana yardım edersin belki. Buraları tırmanması çok zor arkadaşlar. Benim için özellikle. Şimdi bazı alanlarda kamerayı kapatmak durumundayım. Baksana nasıl tırmanıyorum şöyle. Kedi kardeş de yardım ediyor bize. Gel hadi gel. Gel, daha yolumuz uzun. Şimdi en zor alan arkadaşlar, burayı tırmanabilmek. Umarım başarabilirim. Karşıyı çok güzel yerden göreceğiz birazdan. Pis, 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 pis. Ben nasıl çıkacağım kardeş? Sen çıktın tabii. Oo, sevdirmek mi istiyorsun sen kendini? Sevemem ki. Biz yukarı devam edelim. Köpek sesini duydun tabii. Bak bak nasıl kilitlendi. Avcı mısın sen? Avcı mısın sen? Hey yavrum hey. Şş, boş ver, hadi yukarı gidelim hadi. Gelmiyor musun? Buraya kadar tırmandık arkadaşlar. Şurayı çıkması çok zordu. Şimdi bir üst level. Hadi bakalım. Ama şurayı aşınca çok güzel manzara olacak. Buradan tırmanmayı başardım arkadaşlar. Yani çok da kaygan değil Allah'tan. Şimdi bu görüntümüz var. Daha da çıkacağız, bu hiçbir şey. Bir de karşıyı göreceğiz. Ve daha sonra şu aşağıdan yürüyeceğiz, aşağıdaki yoldan. Şimdi buradan devam edelim. Oh. Yorucu bir spor. Ama zevkli. Doğanın içinde kayboluyoruz. Renkler çok güzel. Kayaların renkleri, ağaçlar. Koyu yeşil de var, açık yeşil de var. Otların rengi. Ve buraya çıkacağız şimdi. Şimdiye kadar bile etkilenmiş olmanız gerekiyor. Buraya çıkması en zoru işte. Hadi bakalım. Çıktık. Başardık. Geldik. Dün burada oturmuştuk arkadaşlar. Karşıda da bir oturacak yer var hemen karşımızda. Dün biz burada Bulgar kardeşle otururken karşıda da başka bir grup oturuyordu. Gerçekten burada yaşayan halk için takılmalık en güzel yerlerden biri. Zirveye çıktık arkadaşlar. Zirveye çıktık. Şimdi başlayalım etrafımızı izlemeye. Şu kayaların güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu köyün, şu kasabanın güzelliğine bir bakın. İzleyin sadece. Mükemmel. Harika. Süper. Şimdi burada her kayayı bir şeye benzetiyorlar arkadaşlar. Her kayaya bir rivayet oluşuyor. Köy halkı bu kayaların bazılarını bir şeye benzetiyor. Çok net değiller. Karşımda çok güzel bir sembol var bu arada. Önce aşağıyı göstereyim size. Az önce bahsettiğim yer burası arkadaşlar. Sinema.
Sahne buradan görünüyor. Şu kayadan daha da güzel görünüyordur muhtemelen. Ağaçların arkasında bakın, orada köpecikle gezen bir turist kardeş var veya yerli, artık bilemiyorum. Hava hala çiselese de, ufak ufak çiselese de hava hala, gerçekten şu an 10 numara zevk alıyorum. Şimdi dediğim gibi bu kayaları, bunları, şunları, bunları herkes bir şeye benzetiyor ve bazıları hakkında tabii ki rivayetler oluşturuyor buranın halkı. Yani yüzyılları aşkın bir süredir. Şimdi bu kayalar deniz kumundan ve killerden oluşuyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluşuyor bilmiyoruz. İlk rivayeti söyleyeyim. Bu kayaların hepsi aslında zamanında suyun altındaymış arkadaşlar. Böyle bir hikaye var. Nasıl oluyor bu derseniz şöyle göstereyim. Bakın kayanın üstünde hep yosunlar var. Şöyle yosunları görebilirsiniz. Kedi kardeş de gelmiş buraya kadar. Merhaba. Teşekkür ederim beni yalnız bırakmadığın için. Görüyorsunuz, bu gördüğünüz siyah şeyler hep yosun arkadaşlar. Hep yosun. İnanılmaz bir yer. İnanılmaz mükemmel bir yer. Şimdi hemen şu karşımızdakine bakın. Hemen şu karşımızdaki kayaya bakın arkadaşlar. Şunu söylüyorum size. Bu. Neye benzetiyorlar biliyor musunuz? Meryem Ana ve çocuklarına benzetiyorlar. Burada hatta böyle bazı kayalara isim bile vermişler. Ayı kayası gibi, melek kayası gibi. Şimdi bu Meryem'e benzeyen kayanın hemen üstüne doğru bakıyoruz arkadaşlar. En üstteki şu. Buraya dikkatli bakalım. Bakalım hayal dünyanız size şunu söyleyecek mi? Tam bu kaya. Bu kaya diyorlar ki kral kayası diyorlar. Halk bunu kral ve askerleri olarak görüyor. Peki nasıl görüyor? Bu kayanın rivayeti de şu arkadaşlar. Buranın kralı zamanında işte Bulgaristan'da düşmanlar buraya saldırıyor. Kral da halkını korumak için buraya sığınıyor, kaleye sığınıyor ve Tanrı'ya şu şekilde kendi inancına göre dua ediyor arkadaşlar. Diyor ki Allah'ım, artık bizim dinimizde, Tanrım beni ya düşmana karşı galip getir ya da beni burayla bütünleştir diyor. Ve Tanrı kralı ve askerlerini kayaya çeviriyor. Anlatılan hikaye bu. Bu şekilde. Siz benzetiyor musunuz? Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Ve Kral Kayamızın aşağısına baktığımızda burada ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Burada Ejderha Kayası olduğunu söylüyorlar. Buranın asıl ziyarete açık alanı da bu Ejderha Kayası'nın hemen üstündeki yerde. Görüyorsunuz belki, bilmiyorum. Oraya da gideceğiz. Şöyle etrafı göstereyim. Şuradaki kayaya bakın arkadaşlar. Hani göz şeklinde ve asıl olan akşam daha güzel görünüyordu. Hemen şurada bir kaya var. Tam burada. Yani gerçekten insan silüetine benziyor kaya. İnanılmaz benziyor. Şöyle belki yakınlaştırırsak görebiliriz. Tam ortadaki kaya arkadaşlar. Tam buradaki kaya. Tam ortadaki, akşam daha güzel görünüyordu. Şu an çok da iyi görünmüyor. Hemen geçtik arkadaşlar. Şu yapılara bakın. Şurada tam uçta duran kayaya bakın arkadaşlar. Dağlara doğru izleyene bakın arkadaşlar. Bu kaya hakkında anlatılan efsane, burada sırt çantası olan çocuğa benzetiyorlar bu kayayı. Arkasında sırt çantası giden bir çocuğa benziyorlar. Bunun hakkında bir rivayet anlatılmadı ama kayayı benzettikleri şey bu. Bu kayayı da geçtikten sonra birazdan şöyle nasıl söyleyeyim size, bu kayalara benzetilen ve ismi konan kayaları da göreceğiz. Görme niyetindeyim. Ben dün buraya kadar çıktım. Biraz bilgi topladım. Şimdi aşağıdaki yoldan şöyle göstereyim. Şu karşıdaki merdivenlerden aşağı inip buradan devam edeceğiz ve ayı ve keçi kayalarını görecekmişiz arkadaşlar. Oradan geçtiğimizde bana dediler ki gözün hep yukarılarda olsun. Yukarıda çok net ayıya benzeyen bir kaya var.
En son şuraya da çıkacağız arkadaşlar. Tam karşıya. Oradan burayı da izleyeceğim. Hani bu kayaların yükseklikleri 200 metreyi bulanlar varmış arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Kedi kardeş, sen anlat bakayım. Kediye benzeyen bir kaya yok mu burada? İnanılmaz, inanılmaz. Okulu görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen burada yeşil duvarlı okulu. İlkokul orası. 1'den 4'e kadar olduğunu söylediler bana. Bakın köpeğini gezdiren amcayı da görüyorsunuz. Çok güzel yer. Çok, yani doğa bize şov yapıyor resmen burada. Doğa, ben çok güçlüyüm, sen hiçbir şeysin diyor. Sen minnacıksın diyor. Doğa gövde gösterisi yapıyor bize. Seni üzerim diyor. Siz yani açıklayamam daha fazla bunu. Ya şu kayanın rengine bakın arkadaşlar. Şuradaki. Yani şu noktayı söylüyorum arkadaşlar. Acayip renkler. Aşağıdan geçtiğimizde daha da güzel göreceğimizi düşünüyorum. Çok uzun olsa da bu çekimleri göstermek istiyorum size. Ya şurası çok acayip arkadaşlar. Burada bir insan figürü. Burada işte dediğim çantalı çocuk figürü. Burada bir ejderhamız var. Burada bir kralımız var. Burada Meryem'e benzetiyorlar. Çok acayip, çok acayip. Burada sinema var. Bu kayaların altında, bu uçurumun altında arkadaşlar. Şuraya baksanıza. Uçurumun kenarındayım gerçekten. Hani şu yoldan geldik biz böyle. Ta karşıdan, okulun oradan geldik bu şekilde. Yani insanların sinema izlediği yere bakın. Çok acayip. Çok acayip. Dün birlikte geldiğimiz çocuk buradan atladı aşağı arkadaşlar. O şekilde ulaştık karaya. Ya ben böyle geldiğim yerden ineceğim ve burası beni inanılmaz zorlayacak şimdi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. İnanılmaz güzel ya. İnanılmaz harika bir yer ya. Çok acayip bir yer. Çok büyüleyici bir yerdeyiz arkadaşlar. Bence şu an videoyu durdurup belki like atabilirsiniz. Biz yolumuza devam ederken. Kardeş gel bu tarafa gel. Pıs 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 pıs. Gel gidiyoruz. Devam edelim bakalım. Şöyle aşağıda birazdan geçeceğimiz yolu göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Burada ne oluyormuş biliyor musunuz? Burada ortadaki sarı alanda ileride hep balonlar uçuyormuş. Uçuruyorlarmış. Balonlara insanlar binip burada karşıya doğru, bu tarafa doğru balonla seyahat ediyorlarmış. Ama tabii şu an neden sinema kapalıysa aynı sebepten dolayı balonlar da yok. Havayla alakası yok. Bu dönem olmadığını söylüyor çocuklar. Kayanın araya baksanıza ya. Abi çok tehlikeli ama harika. Mükemmel bir yer. Dönelim buradan geri. Gel gidiyoruz. Kedicik gel. Gel abim. Şuradan sallansak mı? Biz en iyi yol bildiğin yol. Buradan devam edelim. Sen beni bekliyorsun değil mi? Ben tabii şuradan inerken aşırı zorlandığım için senin hiç umurunda değil değil mi? İnsanın kedi olası geliyor. Aşağı doğru süzülelim bakalım. Gerçekten göründüğü gibi değil arkadaşlar. Kedicik gel. Gerçekten çok zor. Ama başardık. Küçük bir denge kaybında istenmeyen şeyler yaşanabilir. Kedimiz geliyor. Başka bir yere saptım arkadaşlar. Az önce bu kayaların üstündeydik. Benim üstünde olduğum kaya buydu. Kedi buradan bizi takip ediyor. Kedi pis 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 pis. Gel yanlış gitme. Ben buraya saptım. Bakalım kedi karşımıza çıkacak mı şimdi? Gel. Gel. Pis 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 pis. Herhalde gelir. Olmazsa tek başımıza devam. Dediğim gibi arkadaşlar burası benim ziyaret ettiğim 11. ülke. Ama burası özellikle Belogradçik en çok etkilendiğim yerlerden biri oldu. Çoktan bu kayalarla birlikte. Bu kafes işte orada kapısı var. Sinema alanına giriyor arkadaşlar. Ana merkezimize dönüyoruz arkadaşlar. Yağmur şiddetini artıracak gibi duruyor. Umarım arttırmaz. Artırsa da ben bu hiking'i yapacağım her türlü. Bundan kaçmam. Ya böyle alanlar var arkadaşlar. Şöyle sıra sıra banklar var burada.
Bu banklar niçin? İnsanlar oturuyor buraya. İşte arkadaşlar görüyorsunuz orada bir ablamız sigaramız içiyor. Merhaba. Benim kanki gelmedi. Bu banklara oturup buradan bu iki ağacın arasından da harika görünüyor. Bu manzarayı izliyorlar. Burada bir dürbün var. Süper bir yer. Şimdi bütün bu yolu geçeceğiz. Aşağıda sahne gibi bir yer var. Onun için tam olarak bilmiyorum ama. Şehir merkezi hemen bu Bulgaristan bayrağının arkasında kalıyor. İşte asıl gideceğimiz yer burası arkadaşlar. En tepedeki yer. Burayı inmeye başlıyoruz şimdi. Burada manzara için, hanging out için başka bir alan var. Bakın su şişesini bırakmışlar burada. Hemen burada çöp kutusu olmasına rağmen. Çok ayıp. Abi mükemmel değil mi ya sizce? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ya burası beğeniyi ve yorumu hak ediyor. Ben öyle düşünüyorum. Uzun bir yol bizi bekliyor. Ya biz bu yolu kat ederken beğenilerinizi, yorumlarınızı mahrum bırakmayın bizi. Hadi bakalım devam. Mis gibi de yağmur kokuyor. Toprak, çim, bitki ve yağmur kokuyor mis gibi. Keşke böyle kokuyu da kayda alıp size sunabilsem. Ama işte öyle bir dünya yok. Henüz. Teknoloji o kadar gelişmedi. Çok heyecanlıyım ya. Bunların arasından geçmek için inanılmaz heyecanlıyım. Bu ışıklar arkadaşlar akşamları yanıyor. Ve inanılmaz bir atmosfer oluyor burada. Bu virajı aldık arkadaşlar. Böyle bir manzara bizi karşılıyor. Buradan devam ederken size birkaç bilgilendirmede bulunayım. Aşağıları doğru inerken. Burada arkadaşlar yabani hayvanların da çok olduğunu söylüyorlar. Domuz gibi. Bu arada bu havaya rağmen terledik evet. Hani hava serin ama yani düşünün öğle sıcağında, yaz sıcağında burası nasıl olur? Başta aslında sabah uyandığımda yağmuru gördüğümde şok olmuştum. Ama gerçekten hani iyi ki böyle olmuş diyeceğim. Şansım yaver gitti diyeceğim. Hafif hafif çiseliyor. Bir yandan da çok sıcağı hissetmiyoruz. O açıdan güzel. Bahsetmek istediğim şey ise burada yabani hayvanların olduğu söylüyorlar. Özellikle domuzların, yabani geyiklerin, ayıların olduğunu söylüyorlar. Umarım karşılaşırız. Kaçabileceğimiz, saklanabileceğimiz zararsız bir şeyle karşılaşırız ama. Sahne. Buradan yürüyelim biz ya. Sahne bizim. Çok da güzel merdivenler. Sahneyi arkamıza aldık. Son merdiven basamağında indim. Şimdi çimlerin üstünden yolumuza devam ediyoruz. Bunu kayda alamayacağım arkadaşlar. Bunların ışığın yandığı halini siz hayal etmeye çalışın. Akşamları burada yaşayan halk buranın tadını çok güzel değerlendiriyor. Hayvan meselesine gelince de yabani hayvandan ziyade kedi bizi karşıladı yukarıda ama satıcı da koydu herhalde kendisi. Görünmüyor şu an. Ben neden bu işe girdim? Neden video çekiyorum? Asla çok fazla izlensin diye bir kaygım yok. Onu söyleyeyim öncelikle. Hani attığım videolar, YouTube'da paylaştığım videolar 300 izlense, 200 izlense bile benim için yeterli. Ama sağ olsunlar 1000'i geçiyor hemen hemen videolar. Fazla YouTuber'a rağmen ben de bunu yapmak istedim. Neden yapmak istedim? 10 ülke gezmiştim. Buraya Bulgaristan'a gelene kadar. Bulgaristan 11. ülkem. Ve geride daha 190'a yakın ülke var. Ve bunları gezmek istiyorum tek tek. Hepsini. Nerelere gidebilirsem artık. Ve asıl önemli olan şeylerden biri de insan hafızasının bu görüntüleri ömrünün sonuna kadar aklında tutmaya yetmeyeceği için arkadaşlar bunu yapıyorum. Eğer hani çok fazla izlenmese bile ben izliyorum. Tekrar tekrar izliyorum ki buraları hiç unutmayayım. Şu kayanın üstüne çıkacağız arkadaşlar. Bu şehirden ayrılan yolun kenarına bir pullover noktası yapmışlar. Yani viewpoint tarzı bir yer yapmışlar. Cep yapmışlar. Cepten bu kayaların üstüne geçip az önce bizim gördüğümüz, bizim çıktığımız yere çıkabiliyorsunuz. Yani derdimi de anlatmış oldum bu şekilde.
Yani şurada tabii dediğim gibi az izlense bile 3 kişi benim size gösterdiğim yere gelme kararı alsa, bir kişi bile çok önemli. Bu benim için büyük bir gurur gerçekten. Devam bakalım. Şimdi ne taraftan gitmeliyiz? Arabanın olduğu yerden mi, buradan mı? Bence burayı tercih etmeliyiz ki şu devasa kayaların yanından geçtiğimizi bütünüyle hissedelim. Abi bu nasıl bir bakış? Bu nasıl bir gövde gösterisi? Bu nasıl bir gövde gösterisi? İnanılmaz. Buradan devam edeceğiz. Ya burada sinek, arı, uçan böcek türleri çok fazla var arkadaşlar. Rahatsız edecek seviyede. Yani şu an yağmur birazcık kırıyor bu olayı ama Oo. Ulan bu mu ayı acaba? Bu kayanın hikayesi mi ayı? Ama daha ileride olduğunu söylediler bana. Çok da güzel bir alan ama burada son mu buluyor burası? Diğer taraftan devam edelim biz ya. Bayağı da açık bir alan ya. Burada ne düğünler yapılmıştır, ne toplar oynanmıştır. Doğanın bize şovu. Kayaların dibindeki ağaçlar bunlar arkadaşlar. Yağmur şiddetini artırıyor. Eyvah diyelim mi? Ne dersiniz? Buradan araç da geçmiş bu arada. Ama biz merdivenlerden indik. Bu nasıl oluyor peki? Ama doğa yürüyüşü yapmak daha tercih edilesi bence. O zaman sizi biraz adımlarımın sesiyle ve doğa sesiyle baş başa bırakayım. Hadi mikrofonu da çıkardım. Yağmur sesini duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama. İleride kamp alanı var. İnanılmaz huzur doluyum şu an arkadaşlar. Anlatamam size. Umarım beğenirsiniz bu ortamı. Beğenmişsinizdir. Ve gidilecek yerler listenize eklemişsinizdir. Burada ne var? Bak, hiking yolu var burada karşıda. Kamp alanını görüyor musunuz? Karavanı çekmişler. Bu yolda tabii kayaları çok izleme şansımız olmadı ama karşımızda bir tanesi var en azından. Karavanı gördük. Karavana doğru ve kayaları da gördük şükür. Bu arkamdaki yolu kat ettik arkadaşlar. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Yorumlarınıza ihtiyacım var. Neden yorumlarınıza ihtiyacım var? Bazen İngilizce videolar da çekmek istiyorum. Çünkü Türk vatandaşlarımızın ihtiyacı var böyle yerleri görmeye, gezmeye, ilham almaya. Estağfurullah, ilham vermek bize düşmez belki ama gittiğim yerlerde çok fazla insanla muhatap olunca onlar kanalı merak ediyorlar açıkçası. Ve hani kanal Türkçe olunca da abone oluyorlar yalandan ama izlediklerini düşünmüyorum. Hatta birkaç kişi keşke İngilizce de çeksen falan diye söyledi. İngilizce altyazı ekliyorum. Oranın yerel diline göre altyazılar ekliyorum ama bu konuda yorumlarınızı bekliyorum yani. Burayı tırmandık arkadaşlar. Alanımıza geldik en tepeye. Şunu göstermek istedim. Şurada en sağda insan figürünü görüyorsunuz. Hemen burada. Gördünüz. En solda da çantalı öğrenci figürü. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Şimdi aracımıza binip ormana doğru gidelim bakalım. Biz buradan geliyoruz arkadaşlar. İlk önce bu tarafa gittik, sonra aşağı indik.
Burası da şehir merkezindeki otel. Burası da Belogradçik şehir merkezi arkadaşlar. Burası da. Şimdi aracımıza binip gidelim. Burası da Belogradçik şehrimiz arkadaşlar. Belogradçik şehrimize geldik. Bulgar halkı burada yaşıyor. Burası dediğim gibi kuzeybatı, en kuzeybatısı Bulgaristan'ın. Eğlenceli bir yürüyüş yaptık. Eğlenceli bir yürüyüşün ardından, macera dolu yürüyüşün ardından turistik gezimizi yapmaya geldik. Bakın karşımızda ne var. Buraya çıkacağız birazdan. Birazdan burayı göreceğiz. Burada hemen girişte böyle bir yer var. Buraya park ettik aracımızı. İleride, yukarıda da otoparklar var ama şurada hemen lavabo olduğu için ben buraya park etmeyi tercih ettim. Karşımızda gördüğümüz yerde arkadaşlar, buradan Sırbistan çok yakın. En uzakta gördüğümüz dağ Sırbistan'a ait kara parçası arkadaşlar. Şehri de göstermiş oldum size böyle. Maceramızın ardından, yürüyüşümüzü ve kayalıkların ardından Belogradçik ormanlarının içinden ve kayaların üstünden yürüdükten sonra şimdi buraya gideceğiz. Beğenilerinizi esirgemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ayrıca size şöyle bir bilgi vereyim. Siz arkamda şehri görürken beni Instagram'dan da TikTok'tan da takip ederseniz isterseniz videonun altına bırakmışımdır muhakkak. Oradan mesaj atmak isteyenler atabilir. Yorumlarınızı da esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bu yokuşu tırmanarak şuraya ulaşmak için ihtiyacımız olan tek şey suyumuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bayağı da dik bir yokuş çıkacağız. Buraya ulaşmak için hakkında rivayetler oluşturan kayaları burada göreceğiz arkadaşlar. Ben buradan uzaktan görüyorum hatta birkaçını. Devam edelim bakalım şöyle bir. Buraya tırmanınca bir motor grubu bizi karşıladı. Motorlu kardeşler, bileti buradan alacağız herhalde. Biletimizi alıp kareye doğru yürürken arkadaşlar şöyle bileti göstereyim size. Şurada yazıyor 15 leva verdik. Bulgar levası verdik. Burada da böyle bir bilgilendirme tabelası var. Fortress Yard. İngilizce bilgilendirme, Almanca var, Bulgarca var. Almancanın eşi var. Ama sonunda İngilizce bilgilendirme gördüğüm için memnunum. Bilet aldığımız yerde de bir QR kod var. Orada arkadaşlar ekrana da vermişimdir muhtemelen. İngilizce anlatan bir seslendirme var. 15 levada arkadaşlar yaklaşık ne kadar yapıyor? 7,5 euro yapıyor. Bu bilgilerin altından kaleye girişimizi yaptık. Devasa bir şey bizi bekliyor. Kalemizin girişi bu şekilde arkadaşlar. Hemen karşımızdakileri sabah görmüştük. Keşke buradan da yürüyebilsek. Şöyle surların dibinden doğru yürüyebilsek ama buradan ineceğiz. Madonna kayası ismini vermişler bir tanesine. Tek başına olan herhalde. Bu kaya. Bu kayayı göreceğiz birazdan. Hikayesinde onu izlerken anlatırım. O kayayı görmek için tabi burayı tırmanmamız gerekiyor. Kalenin üstüne çıkmamız gerekiyor. Mükemmel ya. Ya peki buradan izlemesi mi daha keyifli olacak, yukarı çıkması mı? Bilemiyorum gerçekten. Şu merdivenleri böyle tek tek tırmanıp yukarı kadar çıkacağız. Bu kayaların içinde yer bulacağız. Hani böyle hep söylerken sanki ağlıyormuşum, şikayetçiymişim gibi gelebilir size ama değil. Zevk alıyorum ama gerçekten bacağımdaki rahatsızlıktan dolayı bir tık zor benim için. Ama imkansız değil. Yani hayatım boyunca burada yaşamayacağım için bir kere de olsun şu merdivenleri çıkmakta dayanamayacağım bir şey olmasa gerek. Girişimiz burada kaldı. Ama şimdiden birazcık nefesim darlanmış olabilir. Yorucu. Gerçekten yorucu. Burada bir view point yapmışlar. Buraya bir oturalım. Oturunca da manzara bu. Nefes sesim sizlere ulaşıyordur.
Yukarıda dinleniriz ya, devam. Burayı kat ettik. Merdivenleri tırmandık. Az kaldı. Burada pes ediyormuşuz. Gerçekten çok yorucu arkadaşlar. Bu merdivenlere çıkması çok yorucu. Oh. Bizi böyle bir şey karşıladı. Daha da merdivenler var gibi. Ne tarafa gitmeliyiz? Oh. Daha o merdivenlere de çıkmamız lazım. Önce buraya bir bakalım. Sular. Oh. Orayı da çok merak ediyorum ama önce buraya gidelim. Evet. Şu an tam karşımızdaki bu kaya Madonna kayası. Bakire Madonna kayası olarak da geçiyor. Tam sanki elinde şurada çocuk tutuyormuş gibi insanlar bu şekle benzetiyor bu kayayı. Bu kayanın hikayesi var. Böyle çok var burada. 6-7 tane var en az. Bakalım kaç tanesini göreceğiz. Bu onlardan biriydi sadece. Oo, daha ileride bu kayalardan çok var arkadaşlar. Çok fazla var. Veri bacalarını anımsatan görüntüler. Şuradan tırmanalım biraz da. Kayaların devasalığına bak ya. Şekillere bak. Oo. Of. Bu nasıl manzara? Bak, şehir bu tarafta kaldı. Burası çıktığımız nokta kayalar. Ve hemen önümdeki orman manzarasına bakın. Belogradçik ormanı manzarası. Görüyorsunuz. Bu kayaları kimler nelere benzetiyor. Şöyle ağır ağır göstereyim. Siz de benzetmeye çalışın bir şeylere. Harika bir manzara. Mükemmel bir tecrübe yaşıyorum şu an. Ve bu tecrübeyi sizinle paylaşmaktan büyük bir mutluluk alıyorum. Bakın şurada gelenler var. Daha en zirvede değiliz. Görüyorsunuz. Daha yolumuz var. Daha göreceğimiz çok şey var. Bakın burada bir kuyu var. İnanılacak gibi değil gerçekten. Bakışa bak şu yosunlara. Kayanın bakışı var resmen. Geldiğimiz nokta görünüyordur umarım size. Şehrimiz burada. Meryem'in karşısındayız. Madonna'nın karşısındayız. İnanılmaz bir tecrübe. Mükemmel bir tecrübe. Devam. Yaşadığım en güzel doğal güzellik tecrübelerinden biri arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. Nasıl da terliyorum. Buradan inelim bakalım. İndiğimiz kayaların yapıları bu şekilde arkadaşlar. Böyle basması, kaymadan yürümek gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Buradan geri inelim. Diğer tarafa doğru yönlenelim.
Buradan geldik. Buradan geri inerek karşı merdivenlerin oraya gideceğiz bakalım. Nasıl bir tecrübe olacak. Şu da sanki kartala benziyor gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yorumda bulunursunuz. Madallanın altından geçiyoruz. Merdivenlere nasıl çıkacağız ya? Devasa. İşte geldiğimiz noktadan Alman amcamızın inişi. Muazzam bir atmosferi var. Merdivenlere çıkacağız ya. Of. Sanki zorla çıkarıyorlarmış gibi. Hangisi daha kolay olur? Bu çok dik. Bu hani ilk karşıya gidiyorsunuz sonra sağa ama ilk basamak çok yüksek. Hangisinden çıkmalıyız? Biz buradan çıkalım ya. Ya da doğal ortam olsun. Kayalardan çıkalım. Burada durmam lazım benim. Burayı izlemem lazım. Çok güzel görünüyor. Dönüşte bu anların tadını çıkaracağız. Baksana şu basamaklar. Yani bu 1 litrelik su arkadaşlar. Siz hesap edin. Ben isterdi ki buraya doğru gidebileyim ama benim cüssem buraya sığmaz. Harika bir görüntü. Şu perspektife bak ya. Of, tam burası çok iyi geçiyor arkadaşlar. Ağaçlardan anlayabilirsiniz. Harika. Güzel bir ekip kurmuşlar. Kaç yaş? Ortalama yaş 55'tir yani minimum. Hani arada 40'lar da var, 60'lar da var. Ve burayı benim tırmandığım, benim nefes nefese kaldığım yerleri büyük bir mutlulukla tırmanıyorlar. Çok ilham verici. Bizi bir merdiven daha bekliyor, devam. Yani doğal merdivenlerden çıkalım dedik ilk baştaki, yani aşağıdaki yol ayrımında. Şimdi bu merdivenler yine karşıladı bizi. Merdivenlerin dibinde de seyir terası gibi bir yer var. Orada korkulukları görüyorsunuz. Aşağıya bak. Abi mükemmel bir yer ya. İnanılacak gibi değil. Allah. Buraya çıkacağız şimdi abi, şunlara bak ya. Aha bak. Suyu koydum arkadaşlar. Şu merdivenin açısını falan çekmek istiyorum size. Burayı tırmanıyorum tek başıma. Kimse yok. Başıma bir şey gelse burada bayılacağım, kalacağım. Ama çok mutluyum. Ama bu durumdan inanılmaz mutluyum. Çok mutluyum. Bunu tecrübe edindiğim için inanılmaz memnunum. Şimdi buraya çıkacağız. Çıkması da biraz zor. Bak daha merdivenin yarısına geldim arkadaşlar. Manzaram bu. Bu tarafta böyle. Bu tarafta böyle. Mükemmelsin ya. Belogradçik. Harika bir detaysın sen. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Harika ya. Boş ver söylemeyeyim. Arkaya doğru da devam ediyor. Bütün bu kayalıklar. Ha, şunu söyleyecektim. Aslında burası benim güzergahıma o kadar zıt kalıyor ki. Ya Sofya'dan buraya sadece bu kaya parçalarını görmeye geldim. Ama inanılmaz mutluyum. Değdi. Çok değdi hem de. İşte bahsedilen boyu 200 metreyi bulan kaya parçaları bunlar. Bakın dağ manzaraları arkada sıralı sıralı. Bu önümüzdeki dağın arka tarafı Sırbistan arkadaşlar. Biz Bulgaristan sınırları içerisindeyiz. Kayaları tek tek izlemesi o kadar keyifli ki burada.
Baksana abi, kayaların üstündeki ağaçlar falan çok iyi görünmüyor mu arkadaşlar? Lütfen fikrinizi söyleyin. Doğaya aşık oldum ben burada. Ve bu devasa kayanın arkasında devam ediyor, yani böyle derine doğru, dağın yamaçlarına doğru devam ediyor. Daha bu tarafı da var. Daha yolumuz da bitmedi. Çıkmaya devam edeceğiz. İşte geldiğimiz güzergah. Buraları yara yara geldik. Bayıldım ya. Aşık oldum ben. Şimdi burada çok fazla şu merdivene bakın. Şu merdivene bakın. Önce şu tarafa gidelim ama. Buradan sağmayız. Çok dar yollar. Biz bu merdiveni alalım. Allah. Suyu koyduk. Çok zor. Göründüğü gibi değil arkadaşlar. Evet. Anam. Neyle karşılaştık? Burada bir dürbünümüz var. Burada bir duralım bakalım. Uçurumumuz. Korkuluk da yapmışlar buraya ama insanoğlu işte. Korkuluğu geçiyor böyle. Şehir. Fırtına sesini duyuyorsunuzdur umarım arkadaşlar. Burayı tırmandık. Kertenkele sesleri de geliyor. Bakın merdiven burası. Buradan çıktım. Ve böyle bir manzara bizi karşıladı. Arkada daha neleri var arkadaşlar. Nesi var daha? Böyle arkalara doğru hepsi devam ediyor. Görüyor musunuz? Belogradçik şehri bu. Şöyle bakalım. Burası en üst noktamız kalemizin arkadaşlar. Bir savunma mekanizması burası. Savunma için yapılan bir kale burası arkadaşlar. Düşmanlardan savrulmak için yapılan bir kale. Şuraya iyi bakın. Benim park ettiğim araç burada, beyaz araç. Yanında bir tane de siyah araç var. Kat ettiğimiz yolu kuş bakışıyla görün istedim arkadaşlar. Burası Belogradçik şehri. Halkın yaşadığı yer. Bakalım. Benim tuttuğum ev görünüyor mu burada? Görünmüyor. Göremedim. Biraz uzakta kalıyor. Yani şuralarda benim tuttuğum yer arkadaşlar. Ve burası da çok pahalı açıkçası. Yani bahsettiğim ev arkadaşlar burada günlüğüne 50 euro civarı, 45 euro bandında bir miktar verdim arkadaşlar. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü hani buraya çok fazla turist de gelmiyor açıkçası. Çünkü inanılmaz ters bir istikamette kalıyor. Hani dediğim gibi güzergahımı değiştirdim ben buraya gelmek için. Yani öyle bir noktada burası. Sırbistan-Bulgaristan sınırında, Bulgaristan'ın en kuzey batısında yer alıyor arkadaşlar burası. Ve şimdi bu korkulukların kenarından yürüyeceğiz. Renkleri mükemmel, harika. Tarih kokuyor burası, tarih. İnsanlık kokuyor burası. İnsanlık kokuyor gerçekten burası. Şimdi buradan bir başlayalım. Uçurumun kenarına geldik mi? Geldik. Çok tehlikeli, inanılmaz tehlikeli. Yani bütün şehrin haritasını görüyorsunuz arkadaşlar. Şurası, şurada görmüş olduğunuz alan arkadaşlar, o gösterdiğim sinema alanı. Bizim çıktığımız kaya burası arkadaşlar. Ve ilk başta yürüdüğümüz yolda burası. O çıktığımız kayadan buraya baktığımızda bu korkulukları görüyorduk. Ama şu an burada benden başka hiç kimse yok. Orada da kimse göremiyorum. Aslında görüyorum. Doğru mu görüyorum bilmiyorum. Bakalım. Hayal mi görmeye başladım? Acaba? Evet var. Bakın. Yürüyorlar. Ben de oradaydım daha önce. 15x zoom yaptık arkadaşlar onun için. Şu an normal moddayız. Devam edelim. Buralardan devam edelim şöyle. Şimdi dediğim şekilde karşımızda gördüğümüz kayalıkları keçiye, ayıya, işte ata binen insan figürüne, krala benzetmeye çalışalım. Çünkü burada hani kimse yok, güvenlik yok, rehber yok. Tamamen bize anlatılanı burada kendimiz uygulamak durumunda kaldık. Şu manzaraya bak, kayaların devasalığına bakın. Gördünüz mü abi? Çok ta ileri uca kadar devam ediyor. Dediğim gibi bu alan
yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda arkadaşlar. Bir ucundan bir ucu bu kaya parçalarının toplam ucu. Abi buradan nasıl geçeceğiz ya? Atlamamız lazım. Hiç gerek yok. Normal insan gibi devam edelim biz. Şurada da kırmızı beyaz zincirler var. Sanırım yasaklı bölge. Ama bize kimse buranın yasak olduğunu söylemedi. Manzara bu arkadaşlar. Harika. İnanması çok güç bir yer ya. Doğanın içindeyiz. Ya buraya çıkalım. Oradan diğer taraflara bakalım. Oo, daha görecek çok yerimiz var. Çok güzel manzara noktaları yapmışlar. Bak bu aradan geçip gidenler olmuştur muhtemelen. Sizce de çok etkileyici değil mi? Tabii ki ben kameranın çekebildiği kadarıyla size gösteriyorum ama size şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Burası benim gitmem gereken güzergaha 180 kilometre terste kalıyor. Yani bir yoldan bu tarafa gitmem gerekirken ben 180 kilometre ters istikamete geldim burayı görmek için. Ve her bir adımına, her bir kilometresine, her bir santimetresine değdiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Ama nasıl ineceğiz? Şuraya geçmemiz lazım. Konuşmamız gereken kayalar var şurada. Buradan inebiliriz bence. Evet. Kayanın oluşumuna bir bakın ya. Viewpoint'e doğru gidiyoruz. Olağanüstü. Geldiğimiz yön. Baksana şu devasalığa bak ya. Sinekler burada birazcık rahatsız ediyor açıkçası. Şimdi korkulukların olmadığı alana doğru yürüyoruz. Tamam burayı yakmışlar herhalde. Oo. Bir yaşam alanının içine girdik çat diye. Kertenkeledir umarım. Bu taraftan geldik. Bu kayaların ucuna doğru yürürken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu ana kadar tek başıma yaptığım en iyi yolculuk. Tek başıma gerçekleştirdiğim en iyi yolculuk burası. Artık hiking mi dersiniz? Climbing mi dersiniz? Ne dersiniz? Şuralarda bir şeyler oluyor. Ve güneş de vurmaya başladı. Hani ilk başladığımız ilk sabahki yağmur çok güzeldi. Tabi buranın rengini kırdı o yağmur. Oo buradan atlayacağız. Güzel. Atlayabildik. Şu an en tehlikeli alandayız. Abi muazzam ya. Şimdi şurada biraz oturup bu tarafı izleyelim. Burada olağanüstü fazla kaya var. Buraya çökelim bence. Buraya çöktük arkadaşlar. Manzaramız bu. Karşımızdaki kayalara bakın. Sinekler rahatsız etmeye başladı oturunca ya. Abi burada sineğin ne işi var abi? Sinek olsan uçabiliyorsun abi. Gitsene şöyle ormanın derinliklerine, kayaların derinliklerine doğru geçsene abi. Hayret bir şey ya. Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğim açılardan birini yakaladım. Bakın çok net belli oluyor buradan. Arkama bakmanız lazım. Umarım güzel çekerim burayı. Şu. Bakın abi. Görüyor musunuz? Tam bu kaya, önümüzdeki kaya bu. Neye benziyor? İnanılmaz abi. Tam bir ata benziyor. Ata binmiş insan figürü. Kayanın önü inanılmaz. Onu birazdan şuradan daha yakından çekeceğiz. Bir tane de olsa yakaladım. Çok güzel. Ben incelemeye devam ediyorum arkadaşlar. Siz de dikkatlice bakın. Yavaş yavaş geçiyoruz şöyle.
Hayır, arabada dürbün de vardı. Keşke onu alıp gelseydim ama. Tespitlerimden biri de arkadaşlar bu karşımızdaki kayaların şurada. Şu iki kayayı görüyor musunuz? Böyle bak şöyle alayım. Bu iki kayayı gördünüz mü? Arkadaşlar bunlar da söylenenlere göre net bilgi. Bakın sağ taraftaki kadın figürü, soldaki erkek figürü Adem ve Havva'ya benzetiyorlar arkadaşlar. Yasak aşkın taş bulmuş hali diye anılıyor burada bu kayalar. Vadinin içine doğru baktığımız zaman, vadinin derinliklerine baktığımız zaman ejderha, keçi ve ayı figürlerini görebilirmişiz arkadaşlar. Öyle bir bilgi var. Bakalım nerelerde, uzaklara doğru bakıyorum ama şu anda hani şu ortadaki bir şeye benziyor ama neye? Şimdi gözlerimiz keçiyi arıyor. Şurada da tek başına bir kaya var. Aa evet, o okul çantalı çocuk galiba. Vadenin derinliklerine, uzaklara doğru bakıyoruz. Çok şekilli şüküllü kayalar. İnanılmaz. Şurada turistler var. Oraya doğru çıkalım. Şu atı da yakından görmüş oluruz ya. Şimdi ilk bu view noktasına geldiğimizde fark etmemiştik arkadaşlar ama şu kayaya tekrar bir bakın istedim. Az önce bahsettiğim şeyi göreceksiniz. Abi çok net belli ya. İşte ata binmiş insan figürü. Hayran olmamak elde değil gerçekten. Gerçekten muazzam. Baksanıza abi, şu çok acayip bir şey ya. Kral duruşu var arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama sakalı, ağzı ve arkada askerler arkadaşlar. Bu kralımız. Bakın şurası sakalı, ağzı, gözleri, saçı ve tacı. Arkada da askerleri onu takip ediyor. Karşıda da at. Ve karşı karşıya olmaları çok epik gerçekten. İnanılmaz. İnanılmaz. Mükemmel bir tecrübe. Geldiğimiz yol boyu toplamada burası arkadaşlar. Bu merdivenleri tırmandık. Şurada bir ufak bir viewpoint var. Tam bu açıya bakıyor. Şimdi yolumuza geri döneceğiz. Kaleyi gezdik. Bu anların biraz daha tadını çıkarıp buradan geri döneceğiz. Başardık bu merdivenlere inmeyi. Bakın harika görünmüyor mu? Gerçekten mükemmel görünüyor. Daha inecek çok merdivenimiz var. Bu görüntünün anın tadını çıkara çıkara ineceğim arkadaşlar. Yani yaklaşık 4. saati bitirdik burada. Ama hiç gidesim yok ama gitmek zorundayım. Şimdi en son söylediğim cep noktasına geldik arkadaşlar. Daha önce kayaların üstünden gösterdiğim yeri göstereceğim. Burada böyle bir manzara karşıladı bizi. Arkadaşlarımız da fotoğraf çekiniyor burada. Bu kayaları görüyoruz arkadaşlar. En solda baktığınız zaman ekranın en solunda çantalı okul kızını görebiliyorsunuz. Tam uçta. Ve bu kayayı arkadaşlar, önümdeki kayayı da ayıya benzetiyorlar. Bu açıdan panoramik görüntüden ayıya benzetiyorlar arkadaşlar. Şöyle birazcık daha yaklaşalım. Normal açımıza gelelim. Bu kayayı ayıya benzetiyorlar arkadaşlar. Burada çok fazla kayayı her şeye benzetiyorlar. İlk çıktığımız nokta burasıydı arkadaşlar. Yani kalemiz ve karşıda iki tane gördüğümüz hani krala benzettiğimiz kaya birbirine bakan kayaya benzetiyorlarmış. Adem'le Havva'ya. Öyle de bir bilgi aldık. Buranın insanı böyle yorumlamış. Karşımızda arkadaşlar Kral Kayası var. Daha önce çıktığımız yerin üstünde hemen şu görmüş olduğunuz yer tam olarak Kral Kayası. Kral ve askerleri oturan bir kral ve burada da mantar şeklinde kayaları görüyoruz. Bu kayaların hepsinin ismi var arkadaşlar. The Mushroom, The King, The Bear diye. Burası da aşağıda geçtiğimiz yol arkadaşlar.
buraya ulaştık. Manzaramız bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.